Hayaller nasıl gerçeğe dönüşür? Elde etmek istediğin şeyleri nasıl elde edersin? Birisine aşıksın, bir sevdiğin var, buna nasıl kavuşursun? Maddi bakımdan çok zengin olmak istiyorsun, yatlar, katlar almak istiyorsun. Bunu nasıl alırsın? Ya olağanüstü planların var. Hayallerin sınırsız. Bunları nasıl elde edersin? Bunların yolu biliyor olmak ister misin? Bu videonun sonunda bunlara kestirmeden nasıl ulaşacağını öğreneceğine söz veriyorum. Adamın birisi intihar etmek için 10. kata çıkıyor. Kendisini bırakıyor. Apartmandan 10. katın kendisini bırakıyor. 9. kata gelince başına kurşun isabet ediyor ve ölüyor. Savcı diyor ki bu bir cinayettir. Çünkü diyor eğer diyor başına kurşun isabet etmeseydi 8. katta kurulu file vardı. Oradan kurtulabilirdi. Ve cinayeti kim işlemiş bunu araştırıyor savcı. 9. katta bir yaşlı çift var. Hakikaten bey amcanın silahından çıkan kurşunla vurulmuş beyefendi. Ve diyor ki amcaya siz diyor cinayetle suçlanıyorsunuz. Amca diyor ki ya böyle bir şey nasıl olur ben anlamadım diyor. Ben 30 yıldır diyor eşime bir şaka yaparım. Bu şakayı hep yaparım. Silahın içi boştur. Boş silahı eşime doğrulturum. Tetiğe basarım. Ama silahın içi boş olduğu için eşim de 30 yıldır bu şakaya maruz kaldığı için artık orada bile olmaz. Ama diyor o gün nasıl oldu anlamadım diyor. İşte tetiğe bastım. O sırada silahın içinden kurşun çıktı ve eşimin kulağının kenarından geçen kurşun dışarıdan düşmekte olan beyefendinin başına saplandı. Ama diyor kurşunu kim koydu bilmiyorum. Ben diyor hiçbir zaman silahın içi dolu olmaz. Sonra tabii bu defa savcının önünde bir engel var. Bu şeyi kim koymuş bunu bulması lazım. Kurşunu kim koymuş? Araştırıyor. Araştırma sonucunda da 4 ay kadar önce kendi çocukları gelmiş ve silahın içine kurşunu koymuş. Neden koymuş? Çünkü anne baba maddi desteği kesmişler çocukta. Maddi desteği kesince de çocuk bir plan yapmış. Demiş ki nasıl olsa demiş babam anneme böyle bir şaka yapıyor. Silahın içine ben kurşunu koyarım. Babam anneme şaka yaptığı sırada annem ölür mezara gider. Babam da hapse gider. Mal mülk de bana kalır diye plan yapmış. Nasıl? Plan güzel değil mi? Kusursuz bir planı var. Sonra aradan 4 ay geçiyor. Anne ölmüyor. Baba da hapse gitmiyor. Ümidi kesilen çocuk 10. kata çıkıyor. Kendisini bırakıyor. Ve 9. kata gelince kendi koyduğu kurşunla başından vuruluyor. Ve savcı bu bir intihardır diye dosyayı kapatıyor. Hayat böyle yaşıyoruz arkadaşlar. İşin aslı böyle, bunun farkında değiliz. Yani biz başkaları için ne düşünüyorsak bize o geliyor. Başkaları için değil, daha doğrusu biz ne düşünüyorsak, kendimiz için ya da başkaları için fark etmiyor, ne düşünüyorsak bize o geliyor. Yani kaynak biziz ve kaynak biziz derken hani var ya, ne ekersen onu biçersin. Aklıma gelen başıma geldi. Korktuğum başıma geldi. Normal hayatta sık sık kullanıyoruz değil mi? Şimdi NLP varsayımlarından birisinde diyor ki bir insan bir şey düşünüyorsa demek ki potansiyeli var. Yoksa düşünemez, yoksa isteyemez. Bir yandan NLP varsayımı bunu diyor. Bir yandan da Kur'an-ı Kerim tefsirlerinin birisinde diyor ki Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Yani Allah bize neyi verecekse önce isteme duygusunu veriyor. NLP varsayımlarında da diyor ki sen neyi yapacak potansiyelin varsa o aklına geliyor. Ve bizler şunun farkında yani çok çalışırım, mücadele ederim, işte şöyle yaparım da başarılı olur zannediyoruz. Hayat öyle işlemiyor, sistem öyle işlemiyor. Yaratıcı sistemi öyle kurmamış. Sen bir şey düşünüyorsun ve senden bir enerji frekans çıkıyor ve bu senden çıkan frekans kendisine benzeyen frekanslarla buluşuyor. Çünkü fizikçiler diyor ki benzer enerjiler bir arada durur. Yani bu normal hayatta da öyle değil mi? İşte kuşlar bir arada gezer, köpekler bir arada gezer. Veya işte insanlara bakarsın işte öğretmenlerle arkadaşlar, gençle arkadaşlar, yaşlıyla. Yani benzerler hep bir aradadır. Enerji boyutunda da öyle. Benzerler bir arada geziyor. Ve sen bir şey düşünüyorsun. İşte olumsuz, negatif bir şey düşünüyorsun. Bu bir dere gibi düşün. Bu negatif bir şey. Dere nereye gidiyor? Nehire gidiyor. Nehir denize gidiyor. Deniz okyanusa gidiyor. Yani o küçük dere kocaman okyanusa dönüşüp sana geri geliyor. Senin düşündüğün ufacık kötü bir şey evrendeki kendisine benzer enerjiyle buluşup geri geliyor. Einstein diyor ki evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Sen sahip olmak istediğin gerçekliğin frekansına uyumlandığında o gerçeklik artık sana ait olur. Yapacak başka bir şey yoktur. Bu felsefe değil, fiziktir.
Yani arkadaşlar biz bir şey düşündüğümüzde bizden bir enerji yayılıyor, bir frekans çıkıyor. Ama bunu görmüyoruz biz, değil mi? Görmüyoruz, evet. Ve görmediğimiz için de var mı yok mu çok inanamıyoruz. Ama cep telefonundan da frekans çıkıyor. Görüyor muyuz? Görmüyoruz ama var olduğunu biliyoruz. Radyodan da frekans çıkıyor. Görmüyoruz ama var olduğunu biliyoruz. Tıpkı onun gibi arkadaşlar bizden de bir frekans çıkıyor ve o kendisine benzer frekansta buluşup geri bize geliyor. Sen neye sahip olmak istiyorsan o tarafta düşüncelere sahip olduğun zaman artık onun başka bir yolu yok. O sana kesin gelecek. Ve orada adam ne yapıyor? Annesi ölsün diye düşünüyor ama kendisi ölüyor. Hazreti Yusuf'un hikayesini biliyorsunuz. Hazreti Yusuf bir rüya görüyor. Rüyada 11 yıldız, güneş ve ay ona secde ediyor. Ve geliyor babasına diyor ki babacığım diyor ben böyle böyle bir rüya gördüm. Babası ne diyor? Rüya güzel değil mi? Aman diyor kardeşlerine söyleme diyor. Neyse bilmiyorum kardeşine söyleyip söylemediğini ama bu rüyadan sonra Hazreti Yusuf ne yapıyor arkadaşlar? Kuyuya atılıyor. Sonra kuyudan çıkıyor. Köle olarak satılıyor. Sonra kölelik bitiyor. İftiraya uğruyor ve zindan atılıyor. Hazreti Yusuf zindandayken ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Rüyaları dinliyor ve yorumluyor. İnsanların rüyalarını dinliyor ve yorumluyor. Ben kendi mesleğimi en çok o açıdan seviyorum. Burada Hazreti Yusuf'la bir benzerliğimiz olmuş oluyor. Biz de insanları dinliyoruz, seanslara gelenleri dinliyoruz ve yorumluyoruz. Ve sadece onları dinliyoruz ve sadece onlar amaca nasıl ulaşır o gözle bakıyoruz. Onun gözüyle, onun zihniyle, onun kalbiyle, onun beyniyle. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da insanları dinliyor, rüyalarını dinliyor ve yorumluyor. Bir gün zindandan birisi çıkıyor. Zindandan çıkan kişiye diyor ki git krala de ki zindanda birisi var çok güzel rüya yorumluyor de. Ve kral bir gün bir rüya görüyor arkadaşlar. 7 semiz inek, 7 zayıf ineği yiyor. Sonra işte krala diyorlar ki zindanda çok iyi rüya yorumlayan birisi vardı. Ve Hazreti Yusuf'a gidiyorlar ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı yorumluyor. İşte 7 yıl bolluk olacak, sonra 7 yıl kıtlık olacak gibi. Ne diyorlar? Gel diyor, devletin başına geç. O ne diyor? Hayır diyor, geçmem. Çünkü diyor siz bana iftira attınız. Bana iftira attınız ve halk diyor şu an beni çok kötü biliyor. Beni halkın karşısında temizlerseniz diyor devletin başına geçerim. Ve ona iftira atanlar kalkıp geçip halkın karşısına diyorlar ki evet diyorlar Murat bizimdi. Murat benimdi. Ben diyor ona suçladığım şeyi aslında ben yapmıştım. Hazreti Yusuf insanların karşısında tertemiz yaptıktan sonra devletin başına geçiyor. Bu konu bu değil arkadaşlar. Yani o temiz olması değil de benim bu hikayeden çıkarttığım ders ya da sizlere anlatmak istediğim şey şu. Hazreti Yusuf nasıl rüyasına kavuştu? Hani kendi bir rüya görmüştü ya ilk başta. Nasıl oldu da rüyasına kavuştu? Ya da şöyle sorayım. Hayalinize kavuşmak istiyor musunuz? Herkes istiyor değil mi? Genelde seminerlerde soruyorum. Hayalinize kavuşmak istiyor musunuz? Diyorum evet diyor. Sonra diyorum ki herkes istiyor mu? Sonra diyorum, herkes evet istiyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki işte bu çok sıradan bir şey. Çok sıradan bir şey olduğu için herkes istiyor. Hazreti Yusuf rüyasının peşinden gittiği için rüyasına kavuşmadı. Başkalarının rüyasını dinleyip başkalarının rüyasını yorumladığı için rüyasına kavuştu. Buna fizikçiler ne diyor? Etki tepki yasası. Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Sen başkaları güzelleşsin diye çalıştığın zaman sen güzelleşiyorsun. Sen başkaları ölsün diye çalışırsan sen ölüyorsun. Onun için öldürmek için yaşayanlar hep ölecekler. Yaşatmak için yaşayanlar da hep yaşayacaklar. Senin için ya da başkaları için fark etmiyor. Zihninden ne geçiyorsa, duygundan ne geçiyorsa o sana geri gelecek. Hazreti Yusuf başkalarını hayaline kavuşturmak istedi, kendisine geldi. Onun için sistem sen başkaları için ne düşünürsen sana o geleceğe kurulu. Bunu Einstein arkadaşlar bilimsel olarak açıklıyor ve diyor ki artık diyor ben bunu size ispat ettim. Şimdi diyor gücün neye yetiyorsa dostların için o kadar kötülük düşün. Tohum gibi arkadaşlar bir yere bir tohum atarsın tohum milyonlarca tohum verir sana. Sen de bir teşekkür atıyorsun ve milyonlarca teşekkür geliyor sana.
Arkadaşlar, sistem böyle işliyor. Bir ağaç yeşilse meyve verir. Hayvan yeşillik yerse süt verir. Ama insan meyve verirse yeşil kalır. Biz yeşilsi, yani şöyle diyemiyoruz. Önce insan olayım sonra iyilik yaparım diyemiyoruz. İyilik yaparsak insan oluyoruz. Cömertlik yaparsak insan oluyoruz. Affediciysek insan oluyoruz. Sistem bizde diğer varlıklardan tam tersi işliyor. Hayallerine kavuşmak istiyorsan birinci şart önce elindekilere teşekkür etmen, minnet duyman. Hayallerine kavuşmak istiyorsan şart herkesin güzelliğini ve iyiliğini düşünmen. Emin ol, kim için ne düşünüyorsan senin başına gelecek. Her şey senin elinde. Her şey senin elinde. Bir kilitli kapı var, açmak istiyorsun. Anahtar senin elinde. Bir dilenci var arkadaşlar. Adam dilenci, hayat boyu dileniyor ama bir türlü zenginleşemiyor. Böyle işte yarı aç, yarı tok. Hayatı bitiyor, bir gün ölüyor. O kadar fakir ki mezarını kaldıracak para yok. Sonra bu dilenciyi neyse defnediyorlar. Sonra onun o yaşadığı yeri temizleyelim diyor. Oraya temizlerken fark ediyorlar ki oturduğu yerin altında hazine var. O hazinenin üstüne oturarak bir ömür geçirmiş. Hazinenin üstünde oturduğuna haberi yok. Bizler de öyleyiz. İçimizde hazineler, bizde her şey. Sen kendine inandığında, sen kendine güvendiğinde, sen kendini sevdiğinde evreni fethedecek, dünyayı fethedecek güce sahip olduğunu fark etmiş olacaksın zaten. O hazine bizde arkadaşlar. Hiç kimse suçlu değil, hiç kimse haklı değil. Her şey seninle alakalı. Cennete gitmek de cehenneme gitmek de sana ait. Başarılı olmak da başarısız olmak da sana ait. Sistem nasıl işliyor? Düşüncelerinle. Ne kadar pozitifsin, ne kadar olumlusun, ne kadar iyisin, ne kadar affedicisin. Sen ne düşünürsen o sana geri geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter diyorum ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın. Hatta tutkuyla kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.